Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Beyin ile ilgili konuştuğum bir önceki videonun devamı bu ama bambaşka bir konudan bahsedeceğim. Cinsel sağlığımız için beynimizi güçlendiren yöntemler, meditasyon ve farkındalık. Bu konu üzerine biraz bahsetmek istiyorum. Meditasyon ve farkındalık dediğimiz şey zihnimizi sakinleştiren, odaklanmamızı arttıran, adeta beynimize böyle bir spa hediye etmek gibi o meditasyon, sakinleşme yöntemleri. Şimdi bu teknikler stresin seviyesinin düzelmesini, azalmasını sağlıyor. Stres azalınca kan kortizolü azalıyor. Kortizol azalınca ne oluyor? Cinsel istek, dürtü ve arzularımız yeniden uyanabiliyor, yeniden canlanabiliyor. Düşün, beyin aslında çok karmaşık bir yapı. O stressiz döneme ulaşabilmek için, o yoğun trafikten kaçmak için o meditasyon, yoga, nefes terapileri beyni adeta böyle sakin bir yerde dinlenmeye almak gibi. Sanki adeta bir ormanlık alanda, bir sahilde yürümek gibi. Düzenli meditasyon pratikleri yaptığınız zaman beyniniz daha böyle sakinleşiyor, odaklanıyor ve daha rahatlıyor. Yani o günlük koşturmacaların içerisinde mutlaka kendimize 5'er dakikalık, 10'ar dakikalık o beyni, zihni rahatlatma aktivitelerini yapmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz bununla ilgili? Bir kere baş başa kalmalıyız kendimizle. Telefon olmayacak ya da sessize alınacak. Yanımızda kimse olmayacak. Televizyon açık olmayacak. Çok gürültülü bir yer olmayacak. Zihinsel huzurumuzu koruyabilmek için biraz meditasyon, biraz kendinizle kalmak, derin nefesler almak. İşte o zaman içsel huzurumuzu yakalayabiliyoruz, beyni dinginleştirebiliyoruz, kortizol hormonunu azaltabiliyoruz ve bizim en temel cinsel organımız olan beyin sağlığımızı koruyarak cinsel hayatımızı dengeye getirebiliyoruz. Yeniden cinsel hayatımız için pozitif enerjiyle dolabiliyoruz. Beraberinde neler yapabiliriz? İşte o meditasyonla beraber, o nefeslerle beraber pozitif imgeleme dediğimiz, pozitif görselleştirme dediğimiz teknikleri kullanabiliyoruz. Kendimizi rahat ve huzurlu ve güvende olduğumuz yerde hayal edebiliyoruz. İşte bu pozitif düşünceler ve görselleştirme bizim cinsel özgüvenimizi de arttırıyor. Cinsel tatminimiz noktasında da bize katkısı oluyor. Buna benzetebiliriz, hatta böyle bir film seti gibi düşünelim. Bir de bu pozitif düşünceleri hayallerle, erotik şeylerle desteklersek, düşüncelerle beynimizde Hollywood filmi oynatmak gibi düşünebiliriz. İşte o olumlu cinsel deneyimleri de zihnimizde bu şekilde canlandırdığımızda geçmişteki o arzu dolu, keyifli cinsel yaşamımızı tekrardan canlandırabiliyoruz. Ya da geçmişte böyle anlarımız varsa, yani cinsel huzurlu olduğumuz, isteğimizin yerinde olduğu, partner ilişkisinde keyifli olduğumuz o anları, zihnimize o anları hatırlatırsak, yani kısacası hani 90'ların albümü vardı ya, bir best of albüm, o ilk olumlu cinsel deneyimlerimizle ilgili düşünceleri zihnimize getirdiğimizde işte o zaman özgüvenimiz artar, performansımız artar, cinsel hayatımız pozitif yönde değişiklikler gösterir. Kısacası siz zihninizde olumlu imgeler, olumlu görseller, olumlu hayaller, geçmişte deneyimlediğiniz ya da deneyimlemek için içinizde imgelenen o fantazileri zihninizde canlandırırsanız bunu gerçekleştirme olasılığınız da artar. Kendinize dair, performansınıza dair olumsuz düşündüğünüz her şey de bu noktada pozitife döner. Performans kaygısı mı yaşıyorsunuz? O pozitife döner. Sertleşme sorunu mu yaşıyorsunuz? O pozitife döner. Cinsel istek ve arzunuz azaldı mı? Kortizol azaldığı için pozitife döner. Kadınlar için söylüyorum, orgazm olma sorununuz mu vardı? İşte bu rahatladığınızda, geçmişte orgazm olabildiğiniz anlara geri döndüğünüzde yine olabileceğiniz aklınıza gelecek. Çünkü hiçbir kadın eğer orgazmı bir kere öğrenmişse, deneyimlemişse unutması mümkün değil. İlla ki bunu hatırlayacaktır. Cinsel hayatınızda bu şekilde olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Her seferinde de bu imgelediğiniz filmlerde başrolde siz olun. Duygusal keşif yapın. Partnerinize fiziksel dokunuşlar, duyusal deneyimlere açık olun. Beyninizi bu şekilde cinsel uyarılmanın artmasına gerçekten de bu fantaziler, hayal güçleri, duygusal yakınlaşmalar sihirli değnek gibi etki gösterir. Hayal ve imgelemenin dışında partnerinizle birlikte yapacağınız, birbirinize yapacağınız masajlar, hafif dokunuşlar,
Bunlar böyle duyusal uyaranlardır. Cinsel zevki de arttıran diğer yöntemler. Düşünün ki masaj sonrası beyniniz adeta böyle bir rahatlamaz mı? Bütün bedeniniz rahatladığı gibi beyniniz de rahatlar. Mutluluk hormonu serotonin salınır. İşte o hafif dokunuşlar cildinizde gezindiğinde sizin ya da eşinizin zihniniz ve bedeniniz rahatladığı için daha fazlasını istiyorum diyecektir o beyin. Yani ardından seks gelmesi, bir penetrasyon gelmesi muhtemeldir. Sıcak bir duş alın birlikte partnerinizle. Ardından birbirinize masaj yapın, duyusal keşif yapın. O noktada o keşiflerin ardından küçük ve etkili bu bahsettiğim yöntemlerden sonra cinsel hayatınızda bir ivme kazandığını göreceksiniz. O ufak dokunuşlar beyninizi tahrik edecek. Vücudunuzun herhangi bir santiminin böyle tek tek sizin ve partnerinizin işte keşfedilmesi libidonuzda artışa sebep olacaktır. Kadınlarda görülen o cinsel işlev bozukluğunda aslında toplumda böyle çok öncelikli bir sorun gibi değil ama yaşam kalitesi üzerinde gerçekten de derin etkileri olan bir sorun. Kadın cinsel işlev bozukluklarında cinsel tepki aslında tam olarak beyinde başlar. Burada bir anı, bir görüntü, bir koku, bazen bir müzik, bazen bir fantazi o cinsel uyarılmayı tetikleyici bir görev görür. Bundan dolayı da beynin gerçekte kadın cinsel işlev bozukluğunda tedavide anahtar ve başlangıç noktası. Kadının libidosu azalmışsa, uyarılması azalmışsa, orgazma ulaşmakta güçlük çekiyorsa, kadın ilişki sırasında ağrı yaşıyorsa, işte bu bahsettiğim bütün cinsel işlev bozukluklarında beyin uyarılması kilit nokta. Bu da masajlarla, rahatlama teknikleriyle, nefesle, derin meditasyonla, hayal ve imgelemeyle sağlanabilir. Kadınlarda cinsel isteğin azalması androjenik hormonların düşüşüyle böyle bağdaşlaştırılmış, bazı hormon tedavileri uygulanmış. Değişken uyarılma, azalmış vajinal kayganlık ya da vajinal genişleme, hiç orgazm olamama, bu tür durumlarda bazen androjenik tedaviler versek de temel sorunu beyni kullanarak, anahtar olarak çözmediğimizde, bazı teknikleri öğretmediğimizde kadına cinsel ilişkiden ne yazık ki tiksinti bozukluğuna, ağrıya, disparoniye ne yazık ki sonuçlanabiliyor. Örnek verelim, vajinismus tedavisinde kadınlara yanlış olarak botoks tedavileri uygulanıyor. Pelvik taban kaslarını gevşetmeye yönelik ya da geçmişte bazı kliniklerde ki hala yapılıyor, kadını işte anestezi altında partneriyle ilişkiye girme. Şimdi bu vajinismus o an çözülüyor gibi gözükse de aslında benim gözümde bu sorunun maskelenmesine neden olan tedaviler ve gerçek tedaviler değil. İşte o kadın cinsel ilişkide ağrıyla karşımıza tekrar geliyor. Çünkü o kadın sorunun sebebine inilip kökünden çözülmemiştir. Beyni olaya dahil edilmemiştir. Cinsel arzu ve istekleri önemsenmemiş, travması çözülmemiş, doğru yaklaşım yapılmamıştır. Bu sorun maskeli vajinismus olarak disparoni ya da tiksinti bozukluğu olarak karşımıza gelir. Velhasılı cinsel işlev bozuklukları kadınlarda, benim alanım olduğu için özellikle söylüyorum, çok kapsamlı incelenmesi, irdelenmesi ve olaya gerçekten de psiko eğitimin, beynin dahil edildiği tedavi yöntemleri, psikoterapi yöntemleri, bazen sistematik duyarsızlaştırma yöntemlerinin eklendiği, beraberinde partnerinin de dahil edildiği, çünkü bu bir çift uyum problemidir, dahil edildiği tedaviler uygulanmalıdır ki uzun vadeli, hatta uzun vadeli değil mi, bu kökten bir çözüm olacaktır. Kadın güzel sevişmeyi öğrenecek, güzel sevişme sanatını çift öğrenecektir. Aksi durumda diğer tedaviler ne yazık ki sorunun başka şekilde değişmesine neden olur. Evet efendim, beynimizin temel cinsel organımız, beynimize iyi bakalım. Cinsellikle ilgili fantazileri, erotik fantazileri ve kendimizle ilgili beklentileri, istekleri partnerimize açık iletişimle anlatmaktan çekinmeyelim diyorum. Ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı unutmayın diyorum efendim. Sağlıkla kalın.